Zaman hızlıdır. Çok hızlı akar ve o hıza yetişebilmen için senin de hızlı olman lazım. Düşünmen, değişmen, dönüşmen, yeni fikirlere açık olman, yeni fikirler üretmen, yeni projeler üretmen lazım. Ve dediğim gibi yapamam böyle bir şey. Böyle bir saçmalık yok. Tamam mı kardeşim? Yapan nasıl yapıyor? Ben nasıl yapıyorum? Benden çok daha iyi yapanları var. Onlar nasıl yapıyor? Tamam mı? O da insan, sen de insansın, ben de insanım kardeşim. Bir insan yapabiliyorsa her insan yapabilir demektir. Yani hayal dünyası böyle stabil vaziyette kendini böyle ezilmiş hissederek mi oluyor? O motivasyon diri tuttu. Her sabah yeni bir gün, her sabah yeni bir gün, yeni bir şeyler yapacağım diye. Yaptığım işi daha iyi yapmak için sabah biraz daha çalışacağım diye. Bugün şunu çalışacağım, yaptığım işle bugün ilgili şunu yapacağım, bunu yapacağım dedi ve hayalini gerçekleştirdi. Ve siz de hayallerinizi her sabah yeni bir gün deyip, yeni projelerle uyanarak, yeni fikirlerle uyanarak hayallerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Yani böyle sabah kalktım çok yorgunum ya. Şurada azıcık daha oturayım falan. Öyle yok, o yok. Onu sabah onu yapmıyorsunuz. Sabah onu yaptığınız zaman biyolojiniz dirilmediği için yani fiziksel yapınız diğeri dirilmediği için zihinsel yapınız da bununla birlikte dirilmiyor. O da ölü vaziyette kalıyor. Yani diri vücut, diri beyin motivasyonu beraberinde getirir. Ve siz kendinizde bir pozitif motivasyon geliştirebilirsiniz. Bu polyanlacılık değil, farklı bir şey. Zaten pozitif motivasyon geliştirmen için ne lazım? Onun için ayrı bir video koymak lazım ya neyse. Velhasıl sabah kalktıktan sonra kendi kendinizi biyolojini diri tuttunuz, oturmadınız. Daha sonra kendinizi motive etmeniz gerekiyor. İşte sorun burada başlıyor. Kendinizi nasıl motive edeceksiniz konusu. Temelde sizin bir idealinizin olması gerekiyor motivasyonunuzun gelişebilmesi için, oluşabilmesi için. Çünkü kendinizi bir ideale adamış olmanız gerekiyor ki oraya kanalize edebilirsiniz kendinizi. Mesela sabahleyin kalktığım zaman ben bu videoyu çekeceğim mesela. Kendim bu videoyu kanalize ediyorum. Sabah kalktığım zaman ne yapıyorum? Ha, konuşma çalışacağım. Genelde her sabah konuşma çalışırım. İşte hangi konuşmaları hazırlıyorum? İşte hangi kişisel gelişim? Onunla neden yardımsever olayım ki konuşması? İşte görünmez tuzak vesaire neyse işte öyle konuşma. Yani şu kaç tane konuşma var öyle. O konuşmaların hazırlığı. İşte bir televizyon programı hazırlıyorsam ki bu aralar hazırlıyorum. Onunla ilgili işte nasıl olacak, nasıl bitecek veyahut da kafamda başka bir proje varsa o yani kafamda sabah kalktığım zaman yani boş olmaz. Hep bir proje olur. Bakın ben size şöyle söyleyeyim. Ben yapamam, ben edemem dediğiniz zamanları hatırlayın. Sabah kalktınız yani ben hangisini yapacağım kardeşim ya ben bunları yapamam ki diyorsun mesela sabah kendi kendine. Böyle bir şey kendinize söylemeyin. Yani benim donanımım yok, oyum yok, buyum yok, şuyum yok, yok, yapamam, edemem, eğitim bilmem ne falan filan, eğitimim yok. Attın salladın bir şeyler kendi kendine. Bunların hepsi temelde aslında kendi kendini bir şeyleri yapamayacağını ikna ederek, tamam mı? Bu potansiyelin sende olmadığını kendine kabullendirip yatmak. Tembelleştirirsin kendini böyle. Yani kendi tembelliğine kılıf uydurmaya başlıyorsun. O sende motivasyon diye bir şey bırakmaz. Her sabah yeni bir gün senin için olmaz. Olmaz çünkü her sabah aynı gün olacak. Her sabah ben yapamıyorum diyen insan olacaksın sen. Anlatabiliyor muyum? O hayalinde canlandırdığın şeyi bile yap kardeşim. O sabah yani ne kaybedersin ki? Sabah kalktığın zaman sanki yani ne bileyim mesela işte bir dizi oyuncusu olmak istiyorsun. Çok fazla insan dizi oyuncusu olmak istiyor ya veyahut da işte bir oyuncu olmak istiyor ya. Tamam sen de oyuncu olmak iste. Tamam mı? Ya benim donanımım yok. Girme işte oralara. Donanımım yok bilmem nereye. Bırak orayı. Bırak. Sen oyuncusun. Sabah kalk. Kendi kafandan bir mizansen yaz bir oyna bakalım. Bir gör bakalım onu. Tamam. Sabahları onu bir kendi kendine tekrarla yapmaya çalış. Üzerine çalış. Oyunculukla ilgili videolar var. Al izle bak. YouTube'da da tonla bununla video vardır. Allah bilir bakmadım ama yani vardır mutlaka. Tamam mı? Bak et. Baktın oraya mail ediyorsun. Bununla ilgili kurslar var git. Gerekirse ama bak kurslara gitmek için bunların başlayabilmesi için her sabah yeni bir gün deyip kafanda ya ben şunu olmak istiyorum. Ben bugün bunu yapmak istiyorum. Benim hedefimde şu var. Bunu gerçekleştirmek için ben bu sabah kalktığım zaman şunu yapacağım diye bilmiş olman gerekiyor ve onu o sabah yapman gerekiyor ve sabah yapman gerekiyor. Bak, sabah çok önemli. Gerçekten çok önemli. Çünkü daha sonraki süreçte vücudun eğer dediğim gibi biraz evvel bahsettiğim gibi o tembel sürece alışırsa eğer akabinde zihni de tembelleşiyor. Ve zihninde bu tip
senin için bir şeyler yapmaya çalışan fikirler üremiyor. Üremediği zaman beyninde ne olacak? Sen de yapmaya çalışmıyorsun. Çünkü her şey beyninde başlıyor. Bunu hepimiz zaten biliyoruz. İşte diyelim ki işte X konusu var. Biz X konusunu gerçekleştirmek istiyoruz. Ama o X konusu hakkında zaten bir gün önce bir çalışma yaptık. Fark etmez. Bir gün sonra yap, bir gün evvel yaptığın çalışmadan farklı bir çalışma yapmaya çalış bak. Yani ertesi günkü hedefin aynı konuyla ilgili olsa bile o konunun farklı bir perspektifini ortaya koymaya çalış kendine. Kimsenin olmasına gerek yok. Evde yalnızsın. Ben çok yaparım onu mesela. Evde yalnızım. Otururum, konuşma çalışırım dediğim gibi. Mesela zihnine canlandırırım. İşte bugünlere işte şu falanca yapımcıya gideceğim. İşte falanca yapımcıya neyi götüreceğim? İşte şu projeyi götüreceğim. İşte bu projeyi götürdüğüm zaman işte geçme olasılığı nedir? Hiç düşünmem. Geçme olasılığı. Bana ne abi? Ne demek o yani? Geçme olasılığı nedir? O aptalca bir şey. Ben projeme güvenirim. Yapımcımı da bulurum. Götürürüm kardeşim. Yapımcı yaparsa yapar, yapmazsa yapmaz kardeşim. O yapımcının sorunu. Tabii benim de sorunum yapmadığı için benim de sorunum oluyor. Ama o esnadaki bu soruna yeni bir sorun eklemem. Nedir o yeni sorun? Acaba bunu bir yapımcı yapar mı, eder mi? Bu yapımcıya gideceğim, çok büyük bir yapımcı, Universal Stüdyoları bilmem ne. Ona götüreyim mi? Ne aptalca bir şey kardeşim. Götür tabii ki. O nasıl bir şey? Sabahleyin hedefinizi koyacaksanız, her sabah yeni bir gün diyecekseniz, hedefinizde hep yüksek şeyler olmalı. Düşük şeyler olmamalı. Ya düşük ne diyelim hedefler, düşük motivasyon demek kardeşim. Şimdi düşük hedef koyduğun zaman senden bu nasıl bir şey? Yani yapsam da olur, yapmasam da olur. Yani zaten düşük bir hedef. Yani tutturabilir miyim yani bu kadar? Yani hayır. Şimdi sen milli piyangoyu aldığın zaman tamam ki milli piyango alan bir insan değilim neyse ama yani alan alsın sıkıntı yok tamam mı? Yani ben insanların şansının kendini yaratabileceğine inanırım. Hatta bununla ilgili video koymak lazım. Nasıl hiç o şansı yaratacaksın o da çok önemli. Daha doğrusu şans nedir onu da ayrı konuşmak lazım. Net şimdi konu dağılacak. Yani sabah kalktığım zaman yani ben bu tip şeyleri bile düşünmem. Bak şimdi mevzu oraya geldi ama hani oradan yürüyelim tamam mı? Yani şansım var, şansım yok, olur mu, olmaz mı, bilmem ne mi? Hayır. Hani olur mu, olmaz mı? Öyle bir şey yok. Her zaman olur. Olmaz diye bir şey yok. Yaptım kardeşim olmadı. Tamam olmadı. Denedin. Denedin. Bak denedin. Denediğin zaman ne oluyor? Denediğin zaman tecrübe kazanıyorsun. Görüyorsun, gözlemliyorsun. Yaptığın şeydeki eksikliği görüyorsun. Onu telafi etmeye çalışıyorsun. Yani senin yapman gereken şey her sabah kalktığın zaman bir gün evvel yapmaya çalıştığın şeyde hüsrana uğrasan dahi sabah kalktığın zaman hüsrana uğradığın konu hakkında ah ah vah vah edeyim, oturayım, üzüleyim, ağlayayım. Hayır kardeşim böyle saçma bir şey yok. O ne demek öyle? Niye üzülüyorsun ki? Hani sebep ne? Başarısız oldum. Başarı ne ki ya? Başarı hayatının başından sonuna kadar devam eden bir süreç. Bu senin yaşamın, yaşam hikayendir senin başarın. Yaptığın bir tek şey değil. O ne saçma bir şey ya? Yani ben bunu yapamadım. Yani başaramadım. Olmuyor, başaramıyor. Ne demek bu? Ben orada başaramadım diyorsan öldüm ben demektir yani. Olmaz öyle. Senin hayat hikayendir başarın. Sen o hikayeyi bana göre öldüğün zaman özünle gözden geçireceksin. Özünle gözden geçirdiğin zaman mahcup olma. Sıkıntı orada. Anlıyor musun? Dolayısıyla yani sen şu meseleyi bir bırak yani başarı, başarısızlık falan filan tekrar söylüyorum. Hayat hikayen o senin. Girme oraya gerek yok. Önemli olan şey başarabilmen değil, çaba göstermen, emeğin, hayatına, yaşamına kattığın emeğin, kendine kattığın emeğin, özüne kattığın emeğin. Emek. Önemli olan yaşamına, kendine verdiğin emek, saygı, özgüvenini bununla arttırabilirsin. Ve onu arttıramazsan sabahleyin her sabah yeni bir gün deme ihtimalinde ne yazık ki yok. Her sabah yeni bir gün diyemezsen de her gün senin için yeni bir gün olmayacak. Her gün bir önceki o stabil, negatif, kendini altta, tabanda hissettiğin, basık hissettiğin o gün olacak. Ve her günün böyle geçerse hayatın bir başarı hikayesi dedik ya. Kendi başarı hikayeni nasıl yazacaksın sen? Yazamazsın. O olmaz öyle bir şey. O yüzden kardeşim her sabah yeni bir gün, her sabah yeni proje. Yeni projen varsa yeni projenin yeni bir tarafını geliştir.
Bir gün evvel projenle ilgili bir çalışma yaptıysan veyahut da bir ne diyelim başvuruda bulunduysan başvurun hüsranla sonuç. Ya kardeşim bırak. Artık zamanımızda 50 tane başvuru yeri var. Araştır, bak. Bak araştır, bakmamanın sebebi ne biliyor musun? Hüsrana kapıldıktan sonra motivasyonun düşüyor. Motivasyon düştükten sonra her sabah yeni bir gün. Ben bugün dünküyle başlamayacağım demiyorsun. Sen dünkü hüsranına bu sabah niye başlıyorsun bir kere? Tamam mı? Sen dünkü hüsranına sabaha başlıyorsun ya. Dünkü hüsranına sabaha başlarsan eğer ya, o sabah o sabah senin için yeni bir sabah, o gün senin için yeni bir gün olmayacak zaten. Bir gün öncenin hüsranını bir gün sonra taşıma kardeşim. Taşıma, bırak, o geçmişte kaldı. Bak o geçmiş bir gün önce geçmişte kaldı o. Geçmişte kaldı ama işte olmuyor. Defalarca denedim. Bir gün evvel de denedim. Bir gün sonraki önce bir gün işte ondan önceki de daha önce dedim ama olmuyor. Ne yapayım ya? Olmuyor. Ya. O ne demek? Olmuyor. Olmuyor dediğin halde kendine şunu sor. Olmuyor diyorum ama ben olmasını istiyor muyum? Olmuyorum diyorum ama ben olmasını istiyorum. E O zaman niye olmuyor demeye devam ediyorsun? Çünkü kendine bunu sormuyorsun. Sen sürekli olmuyor deyip kafanda onu yapamayacağını düşünüyorsun. Düşünme onu. Olmuyor dediğin zaman hemen kendine şunu sor. Olmuyor dedim ama ben bunu yapmak istiyor muyum? Kendine bu soruyu sor. Eğer cevabı olmuyor. Yani bir gün evvel ben o başvuruyu yaptım ama olmadı kardeşim ama ben bunu yapmak istiyor muyum? Evet istiyorum cevabını alıyorsan hemen unut. O bir gün sonra bir gün önce de kaldı. Bitti, o geçmiş olsun. Sen onu yapmak istiyorsan kardeşim bir gün sonra o senin için artık geçmiş, o bitti. Geçmişe mazi derler kardeşim, artık devam. Senin için artık o gün var. Artık o günü bina edeceksin. Yeni başvurular. Nerelere yaparım, ne yaparım, ne ederim. Sen ona bakacaksın. Bırak. Ve hiçbir zaman hayal dünyanı kaybetme. Hayal dünyanda üret. Senin için güzel olan şeyleri hayal dünyanda canlandır. Çok güzel motivasyondur. Yani ben bunu başardığım zaman şunlar olacak, hayatım şu şekilde değişecek, böyle olacak. Bak hepimiz bunu yaptık kardeşim. Hepimizde bu motivasyon vardı. Yani ben zannediyor musunuz ki onca hastalığı 26 yıl boyunca yaşarken de ağır şekliyle yaşarken hiç hani hayal dünyamda şunu mu yaşadım? Ben sarı hastasıyım. Ben bu hastalıktan zaten kurtulamayacağım. Yandım, bittim deseydim. Şimdi bak 15 yıl boyunca hastalığım yok. 15 yıl. Araba kullanabiliyorum. Yapamayacağım diye düşündüğüm şeylerin hepsini yapabiliyorum. Bir kişisel gelişim uzmanı oldum. Danışmanlık yönüm var. İlişki danışmanlığı yönüm var. Nefes koçluğu yönüm var. Ee, Yani bunun yanı sıra sosyal girişimcilik yönüm var. Kitap yazıyorum. Yeni işte bir film projesi üzerine çalışıyoruz. 2 tane televizyon projemiz var. Onlar üzerine çalışıyoruz. Bir radyo programı projemiz var. Onun üzerine çalışıyoruz. Konuşmalarımızı hazırlıyoruz. Üzerine yeni konuşmalar koymaya çalışıyoruz. 26 yıl boyunca Grand Mal düzeyde, ağır düzeyde sarı hastası olup, yani bu halk diliyle anlatıyorum. Yani epileptik terimlerle anlatmıyorum. Tamam mı? Epilepsi terimleriyle anlatıyorum doğrusu. Anlatabiliyor muyum? Yani bu kadar ağır düzeyde yaşayıp da ben ülkedeki ilk derneğini kurdum kardeşim, işte söylediğim gibi. Yani ben Epilepsi Hastaları Derneği'ni kurdum. Kendi evimi merkez gösterdim Pendik'te. 11 yılda başkanlığını yaptım o derneğin. O süreçte karşıma çıkan insanları hep görüyordum. Ve hep bana şunu söylüyorlardı. Yani benim çocuğum da senin gibi olacak mı diyorlardı. Olacak da kardeşim, her sabah yeni bir gün diyecek işte. Her sabah yeni bir gün demezse kardeşim, hayal gücü olmazsa, ben ileride şunları yaptığım zaman bu güzellikleri yaşayacağım diye zihninde onu değerlendirip kendi hedefini onu koymazsa, hayalinde canlandırdığın şey çünkü geleceğine dair olan bir şeydir. Çünkü insan hayalinde geçmişini canlandırır mı? Canlandırır tabii ki, o da olur da daha çok geleceğini canlandırır. Yani hüsran içinde olan insan, yani batakta olan insan, ben bittim diyen insan hayalinde geçmişini canlandırır. O geçmişte yaşadıkları hüsranları canlandırır zihninde. Onlar negatif olanlar. Negatif olan insanlar bu şekilde zihninde canlandırıyor. Pozitif insanlar geçmişi zihninde bir kenara bırakır. Geçmişi hayalinde artık canlandırmaz. Bırakır onu. Artık geleceği hayaline canlandırır. Tabii ki geçmişten aldığı derslerle hayalinde bir takım risk analizleri yapacak, o ayrı. Ama tamamıyla onun içine sokup o güzel hayal dünyanı baskılayıp negatif hale getirmez. Getirmeye de çalışmaz. Kendi kendinize çalışmanız yoksa çalışma üretin. Benim de yoktu kardeşim. Kendi kendime ürettim. Kendi kendinize üretin. Bir gün aklıma esti. Ya dedim eşime. Ya dedim işte bu dernek çalışmaları bitti şimdi dedim. Tamam yani 11 yıl boyunca dedim başkanlığı yaptım. Yoruldum artık dedim kardeşim. İşte orada bir kardeşim vardı.
Ondan sonra en baştan beri emeği geçmiş Seviye kardeşim. Ondan sonra e, derneği ona bıraktım. Velhasıl yani akabinde ya dedim ne yaparız ne ederiz falan yani böyle. Ondan sonra ya dedim gel dedim dijital bir dergi kuralım. Yani ülkede dedim sosyal hizmet hususunda insanlara dedim ülkemizde yapılan sosyal çalışmaları anlatan dedim bir dijital dergi yok. Daha sonra Yaşam ve Toplum dergisini hayata geçirdik. Bak dijital dergicilikten anlamam. Röportaj yapan biri değilim. Öyle bir eğitimim yok. Tamam mı? Ben bir muhabir değilim, bir şey değilim. Hayır ya, hiçbir yok. Hayalimde bunu canlandırdım, aldım ve bunu yapmaya başladım. Bir dijital dergi çıkartmaya çalışmasam o röportajları yapamazdım. O dergiyi çıkartmasam o on binlerce insana ulaşamazdım ve ücretsiz olarak biz bu dijital dergiyi verdik. Çok insanla temasım oldu ve o temaslar bak şimdi orada yaptığım temaslarda şu anda yaptığım çalışmalarda işime yarıyor al işte. Anlatabiliyor muyum? Yani ben X ünlüsünün kapısını veyahut da işte ünlü diye insanların kapısını çalmadım açıkçası. Hani sosyal yapıya katkı sunmuş, tanınmış kişilerin kapısını çaldım. Ya, sosyal yapıya katkı sunmamış bir insanın kapısını niye çalayım bana ne? İlgilendiren bir durumda hiçbir zaman ilgilendirmedi. Neyse. Velhasıl yani o kapılarda bana açıldı. Yani ben mesela ben Alparslan var ya merhaba canım falan deseydim kapıyı bana açar mı? Ne diyorsun kardeşim sen derdi. Polisi çağırdı hadi bakalım. Ama ben Yaşam ve Toplum dergisinden geliyorum deyip de bu derginin tutarlı bir şekilde işte cep telefonu uygulamaları tabletinden bakabiliyor, cep telefonundan takip ediyor dergiyi, hiçbir kasma yapmıyor dergi. Tamam ve de dizaynı çok iyi. Bu şekilde hazırlarsanız ve işinize emeği verirsiniz. Tabii mükemmeliyetçilik yönü birazcık etkili oldu orada açıkçası. Neyse. Yani velhasıl işte orada da aynı şey. Her sabah yeni bir gün deyip başlayıp aklınıza bu gelir. Başka bir şey gelir. Zaman hızlıdır. Çok hızlı akar. Ve o hıza yetişebilmen için senin de hızlı olman lazım. Düşünmen, değişmen, dönüşmen, yeni fikirlere açık olman, yeni fikirler üretmen, yeni projeler üretmen lazım. Ve dediğim gibi yapamam böyle bir şey. Böyle bir saçmalık yok. Tamam mı kardeşim? Yapan nasıl yapıyor? Ben nasıl yapıyorum? Benden çok daha iyi yapanları var. Onlar nasıl yapıyor? Tamam mı? O da insan, sen de insansın, ben de insanım kardeşim. Bir insan yapabiliyorsa her insan yapabilir demektir. Onların tecrübesi var, bilmem nesi var. Tecrübeye nasıl sahip oldu kardeşim? Yani hayal dünyası böyle stabil vaziyette kendini böyle ezilmiş hissederek mi oldu? Yok, motivasyon diri tuttu. Her sabah yeni bir gün, her sabah yeni bir gün, yeni bir şeyler yapacağım diye. Yaptığım işi daha iyi yapmak için sabah biraz daha çalışacağım diye. Bugün şunu çalışacağım, yaptığım işle bugün ilgili şunu yapacağım, bunu yapacağım dedi ve hayalini gerçekleştirdi. Ve siz de hayallerinizi her sabah yeni bir gün deyip, yeni projelerle uyanarak, yeni fikirlerle uyanarak hayallerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Dediğim gibi her hayal gerçekleşmez kardeşim. Gerçekleştiremeyebilirsin. Yeni hayal kur. Onu yapmaya çalış. Hep böyle mi devam edecek? Gerekirse hep böyle devam edecek kardeşim. Çünkü yeni bir hayal, yeni bir şeyler yapmaya çalışman, yeni bir ufuk açar sana. Yeni bir ufuk neyi açar? Yeni tecrübeler. Yeni insanlarla tanışırsın. Yeni insanlarla görüşürsün. Kimi olumsuz olur, kimi olumlu olur. Fark etmez. Ama sabah kalktığın zaman hayatın stabil geçmez. Ve hayatının sonuna geldiğin zaman kendi kendine ben ne yaptım diye düşündüğünde hani hiçbir şey yapmadım diye düşünmezsin. Bir şeyler yapabildiğini görürsün. Bu da çok güzel bir şey. İşte hayatın zenginliği bu. İşte başarı bu. Başarı yani kendini çok yükseklere koyman, çok ünlü biri olman, bilmem ne falan, ne bileyim işte bir şeyler olman değil. Değil işte değil onlar değil. Başarı hikayesi bir şeyleri yapmaya çalışmış olman, gerçekten çabalamış olman. Her sabah yeni bir gün deyip o çabayı göstermiş olmandır işte başarı. Her sabah o çabayı gösterdi mi kardeşime sıdkı gönülle? O çabayı gösterdikten sonra onu azimle sarıldın mı? Disiplinli oldun mu? Çok önemli. Disiplinli oldun mu? Disiplinli bir şekilde bunları sarıldın mı? Bunu yaptıysan zaten merak etme. Beraberinde başarı da gelir zaten. Dediğim gibi gelmezse de hiç sorun değil. Gerçek başarı sizin yaptığınız girişimler. Her sabah yeni bir gün dediğiniz zaman tekrar tekrar yeni idealler, yeni hedefler ve önemli olan tek şey başarı değil. Hatta önemli olan şey başarı da değil. Önemli olan şey çaba. Çabanın sonucu dediğim gibi başarı bir yan üründür. Gelirse gelir, gelmezse sıkıntı yok. Başarının peşinde koşan hüsrana kapılmaya mahkumdur. Neden? Çünkü her başarı hikayesi başarıyla sonuçlanmaz. Sen başarı hikayesinin peşinde koşarsan başarıyla sonuçlanmayacağına göre, başarıyla sonuçlanma ihtimali düşük olduğuna göre sıkıntı olacak. Ama başarı yolunda
çaba ve emeğin peşinde koşarsan, adım adım ilerlemeye çalışırsan, işte o bebek adımları seni başarıya götürür. Hedefini koy, başarı hedefini koy, tabii ki koy, tabii ki koy. Tamam mı? Ama o hedefi koyduktan sonra onu bırak. Artık o hedef yolunda seni ilerletebilecek unsurları düşüneceksin. Seni o hedefe ulaştırabilecek adımları hesaplayacaksın. Ve her sabah yeni bir gün deyip o adımları atmaya çalışacaksın. Bu konuşma çok uzar, yine uzadı böyle, tamam mı? Neyse, umarız fayda sağlar. Anlaşılmıştır her sabah yeni bir gün meselesi. Motivasyonunuzu kaybetmeyin. Hayal gücünüzü kaybetmeyin. Sağlıklı günler.